Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde lahmacun nasıl yapılır bu tarifi paylaştım. İncecik, çıtır çıtır ve dışarıdakilerden çok daha lezzetli bu lahmacun tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimin yapımına öncelikle lahmacunun hamurunu yoğurarak başlıyorum. 6 su bardağı dolusu unu yoğurma kabının içerisine aktarıyorum. Unun içerisine 2 tatlı kaşığı şeker, yarım paket kuru maya, hatta yarım paketten biraz daha az kuru maya, 1 tatlı kaşığına yakın kuru maya ilavesi yaptım ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptıktan sonra elimle bütün malzemelerin güzelce karışmasını sağladım. Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra içerisine yavaş yavaş su ilavesi yaptım. Toplamda 2,5 su bardağına yakın su ilavesi yapmış oldum. Lütfen suyu yavaş yavaş ilave edelim. Tam ortasına suyu döktükten sonra yavaş yavaş yan taraftan unları elinizle karıştırarak alarak istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Kıvamı çok yumuşak olursa biraz un ilavesiyle kıvamını tekrar toparlayabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde oldukça güzel bir kıvama getirdim. Hafif ele yapışan bir kıvam var. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un serpip biraz yırtarak yoğuracağım ve hamur pürüzsüz hale geldikten sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 saat boyunca dinlenmeye alacağım. Hamurumuz dinlenirken ve mayalanırken biz de hızlıca iç harcını hazırlamaya başlayalım. İç harcı için 2 adet kapya biberi çekirdeklerinden temizleyip parçalara ayırıp gördüğünüz üzere rondonun içerisine ilave ediyorum. Ve 6 adet sivri biberi de aynı şekilde parçalayıp yine rondonun içerisine ilave ettikten sonra yarım demet maydanoz, 2 adet yine bölünmüş olan soğanı ve 2 diş sarımsağı da ilave ediyorum. İç harcı için domates ve biber karışık salça kullandım. 2 yemek kaşığı domates ve biber karışık salçayı da ilave ettikten sonra güzelce yayıyorum ve üstünü kapatıp tamamen parçalanıp pürüzsüz hale gelene kadar robottan çektiriyorum. İç harcımı incecik çektirdikten sonra bir kabın içerisine ilave ediyorum ve bu kabın içerisine baharatlarını ve kıymasını da ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ben iç harcının içerisine domates ilavesi değil de yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan ilave ettim. Yaklaşık yarım kiloluk bir şişenin yarısı kadar bir şişe kullandım. Sizler domates mevsimindeyseniz 3 adet büyük boy domatesi rendeleyerek ilave edebilirsiniz. Şimdi tek çekim yarım kilo dana döş kıymasını da ilave ettikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler damak zevkinize göre tuz ilavesini arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ve baharatları da ben kendimce ilave ettim. Sizler sevdiğiniz baharatları ilave edip sevmediklerinizi içerisinden çıkartabilirsiniz. 1 tepeleme çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı acı pul biber, 1 tepeleme çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı da isot ilavesinden sonra artık yoğurmaya başlayabilirim. Tüm malzemeler birbirine iyice karışana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Tamamen malzemeler birbirine karıştıktan sonra ne kadar yağ oranına ihtiyacı var o zaman karar vereceğim. 1 çay bardağı dolusu ayçiçek yağını da iç harcının içerisine ilave ediyorum ve 1 kaşık yardımıyla iyice karışana kadar karıştırıyorum ve üstünü kapatıp eti de marine için bir kenara alıyorum. Mutlaka eti de hamurla birlikte dinlendirin derim. Çünkü et bu sosla, içindeki malzemelerle güzelce dinlenip daha lezzetli hale gelmesi gerekiyor. Evet, hamur 1 saat boyunca dinlendi. Şimdi kabın içerisinde bir miktar yoğurup havasını aldıktan sonra tezgahta da bir miktar unla yoğurup hamuru toparlayıp kesikler atmaya başlayacağım. Şimdi hamurun size kıvamını göstermek istiyorum. Sakız gibi uzayan çok güzel bir kıvam var. Hamur bu kıvama geldiğinde çok rahat bir şekilde açılıyor.
Tezgahın üzerine bir miktar un alıyorum ve hamuru burada toparladıktan sonra parçalara ayırmaya başlıyorum. Bezeleri kendi tencerenizin ya da kullanacağınız tavanın boyutuna göre küçüklük ya da büyüklük olarak ayarlayabilirsiniz. Ben 18 adet eşit bezeye ayırdıktan sonra hamurların üzerini kapatıp dinlenmeye aldım. Hamurlara mutlaka yer mayası getirmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim ki rahat rahat açabilelim. Bezeleri hazırladıktan sonra bir miktar un serpiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman beze yapışmamış oluyor. Şimdi üzerine de temiz bir bez kapatıp 15 dakika dinlenmeye alıyorum. Evet, 15 dakikanın sonunda bezeler yeteri miktarda dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kendini salmış bezelerim. Şimdi sofranın üzerine alıyorum ve hızlıca bütün bezeleri açıp hazır ediyorum. Evet, hamurların hepsini sofraya aldım ve hızlıca açmaya başlıyorum. Buralarda sizi yormak istemiyorum. Hızlıca açacağım. Bütün hamurlar tamam olduktan sonra iç harcını sürüp pişirme aşamasına geçeceğim. Eğer hamurlarınızın hepsini açıp hazır ederseniz pişirmeniz oldukça kolay olacak. Benim gibi böyle üst üste hafif un serpiştirerek, dizerek rahatlıkla pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Hemen sizlere inceliğini göstermek istiyorum ve bütün hamurların açılmış halini gösterdikten sonra iç harcının sürme aşamasına geçmek istiyorum. Gördüğünüz üzere hepsi hazır ve tavayı da ocağa koyduktan sonra iç harcını sürmeye başlayabiliriz. Ben elektrikli bir tava kullandım. Sizler dilerseniz ocakta da rahatlıkla pişirebilirsiniz. Tava ısınırken hemen ben bir tepsinin içerisine çok az un serpiştirdim ve yufkayı içerisine alıp gördüğünüz üzere 3 yemek kaşığı iç harcından ilave ederek kaşık yardımıyla ince bir tabaka haline getiriyorum. Benim açmış olduğum yufka oldukça büyük olduğu için 3 yemek kaşığı iç harcı kullandım. Biraz daha küçüğünü yapacaksanız 2 yemek kaşığı iç harcı yeterli olacaktır. Ben bir miktarını ocakta tavada, bir miktarını da az önce gördüğünüz tencerede pişirdim. Ama ocakta daha hızlı pişiyor, onu söyleyeyim. Elektrikli tencerelerde biraz daha yavaş pişecektir. Hemen hızlıca 2 adet yufka hazırlıyorum. Birkaçını sizlerle birlikte elektrikli olan da birkaçını da tavada pişireceğim. Şimdi tepsiye yaymış olduğum ve iç harcını koymuş olduğum lahmacunu tavaya alıyorum. Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bakın yaklaşık 5 dakika sonra iç harcının kaynadığını göreceksiniz. Kaynayarak çok güzel bir şekilde pişiyor. Hamuru da rahat pişiyor. İç harcı da güzel bir şekilde pişiyor. Asla çiğ kalmıyor. Aklınızda çiğ kalır mı sorusu kalmasın kesinlikle. Çok güzel bir şekilde yaklaşık 5-6 dakika içerisinde lahmacununuz hazır oluyor. Evet, lahmacun hazır. Şimdi o tavadan alıyorum ve bir servis tabağına yerleştirdikten sonra yeni bir lahmacun ekliyorum tavaya. Bakın tepsi kullanmamın sebebi böyle rahatlıkla tavaya lahmacunu aktarabilmek. Sizler de bu şekilde bu yöntemle yaparsanız çok rahat bir şekilde şeklini bozmadan tavanıza lahmacununuzu aktarabilirsiniz. Lahmacunlar piştikten sonra iç yüzleri birbirine bakacak şekilde tabağa aldım gördüğünüz gibi. Böylelikle hamur olmamalarını sağlamış olduk. Hemen hızlıca birkaç tane de ocakta tencerede pişiriyorum gördüğünüz gibi tavanın içerisinde. Ocakta daha çıtır oluyor ve daha hızlı bir şekilde pişiyor. Hemen yan tarafta da lahmacunları görüyorsunuz. Şimdi yine kapağını kapatarak lahmacunları hızlıca pişiriyorum ve son aşamada sizlerle birlikte o ince dokusunu ve sarılışını göstermek istiyorum. Bakın hazır. Hemen hızlıca sunum aşamasına geçiyorum. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.